Bir Türk gözünden bakacak olursam ama rekabet de Austin'de buraya göre bir o kadar yüksek. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Texas'ta karşılaştırılması istenilen en çok iki şehirlerden birisi El Paso, birisi Austin. Bugün sadece kira ve maaş değil, sosyal olanaklar, iş imkanları, göçmen deneyimi, doğa, kültür ve hatta gökyüzünü bile karşılaştırıyor olacağız. Hazırsanız harika bir videoya başlıyoruz. Türk gözüyle her açıdan El Paso vs. Austin. Video başlamadan önce kanalımın büyümesi ve daha fazla eyaleti gezebilmem için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın lütfen. El Paso, Amerika Birleşik Devletleri'nin en batı noktalarından bir tanesi. Gün doğumunu El Paso'da, gün batımını New Mexico'da izleme lüksüne sahipsiniz. İlk önce şehir yapısı, nüfus, iklim ve coğrafya ile birlikte başlamak istiyorum. Austin hızla büyüyen teknoloji ve kültür merkezi. Nüfusu yaklaşık 1 milyon civarında, yeşil alanı bol, gölleri, nehirleri, tepeleri ve doğasıyla meşhur bir şehir. El Paso'nun nüfusu yaklaşık 700 bine dayanmış durumda. Daha geleneksel çöl iklimiyle tanınıyor. Dağları ve sınıra çok yakın olmasıyla birlikte biliniyor. İklim farkından bahsedecek olursam Austin'de yazlar sıcak ve nemli. El Paso'da yazlar ise daha sıcak ve kuru. Kışları daha serin geçiyor burada ama kar çok nadir olarak El Paso'da görünüyor. Küçük bir not vermem gerekirse El Paso'da yılda birkaç kere dust storm yani kum fırtınaları görünebiliyor. Şehir 5 dakikada tamamen kuma bürünebilir halde bulabilirsiniz. Türk gözünden yorumlayacak olursak doğaya çok yakın olmak isteyen birisi için Austin doğru bir seçenek ve cazip bir seçenek olabilir. El Paso ise çöl manzarası, iklimi ilk başta alışması çok zor olabilir, adapte olması zor olabilir ama zamanla duru ve sakin bir yaşam tarzı sizlere sunuyor. Sırada kira, yaşam maliyeti ve vergiler var. Austin'de ortalama 1+1 kiralar yaklaşık 1800-2000 dolar civarında. Tabii ki de daha uygun yerler var ama ben ortalamadan bahsediyorum. Market fiyatları özellikle son dönemlerde oldukça yüksek ama seçenek de çok. El Paso'da ise 1+1 kiralar yaklaşık 1100 ila 1400 dolar arasında ama bazı bölgelerde çok daha altına 700-800 dolara bile ev bulunabildiğini duydum burada. Et, sebze ve meyve fiyatları burada gerçekten ama gerçekten çok uygun. Markete gittiğiniz zaman bile bunu görebiliyorsunuz. Mesela bir takoyu 3,5 dolara Austin'de alıyorsanız burada 1 dolar, 1 dolar 25 sente bulabilirsiniz. Her iki şehirde de gelir vergisi yok ama Austin'de emlak ve satış vergisi fiyatları El Paso'ya göre oldukça yüksek. Bizim Türkiye'deki gibi El Paso'da da açık hava pazarları var. Oralardan uygun fiyata taze Meksika'dan gelen meyveleri rahatlıkla alıp tüketebiliyorsunuz. Austin'de ise organik beslenme son dönemlerdeki artışla birlikte oldukça yüksek maliyetli olmaya başladı. Türklerin gözünden bakacak olursak, Texas'a yeni taşınan birisi için El Paso daha az stresli olabilir. Yaşam maliyetleri Austin'e göre çok daha az. Sizi daha az yorar. Eğer buna alışabilecek bir insansanız, adaptasyonu hızlı bir sürede atlatma imkanınız varsa sizin için doğru bir seçenek olabilir. Fakat Türkçe konuşmak istiyorum, Türklerle birlikte olmak istiyorum diyorsanız ve daha modern bir yer arıyorum diyorsanız Austin daha doğru bir seçenek olabilir. Trafik, toplu taşıma ve şehir içi hareketlilikten bahsedecek olursam Austin trafik sıkışıklığı anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 20 şehrinden bir tanesi. Özellikle I-35 ve Mopac yolları trafiği meşhur ve kazalarıyla meşhur. Özellikle iş çıkış saatlerinde ve sabah iş başlangıç saatlerinde bu yolların üzerindeyseniz trafikte hepinize başarılar diliyorum. İşe gitme süreniz ya da eve gitme süreniz gerçekten çok uzun zamanlar hatta birkaç saat alabiliyor.
kendi tecrübelerimden dayanarak söylüyorum. El Paso ise daha kompakt bir yaşama sahip. Burada park bulmak çok kolay. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Amerika'da ilk defa bir şehirde bu kadar hızlı, kolay ve güvenilir park buluyorum. Aracımı bir yere park ettim. 5 saati $5. Bütün gün park ediyorsun, $15 ve her yerde park var. Araçla ulaşım El Paso'da bir yerden bir yere oldukça kolay. Toplu taşıma her iki şehirde de oldukça yetersiz. Bu anlamda birini birinden daha iyi görmüyorum. Fakat El Paso'da park artı yürüyüş imkanı Austin'e göre oldukça daha kolay. Fakat Austin'de kesinlikle bu konuda aşağıya çekmiyorum. Sadece burada biraz daha kolay. Austin 2030 yılına kadar bir metro sistemi kurmaya hazırlanıyor. Taşınmayı düşünenler için önceden bir bilgi vermek istiyorum dipnot olarak. Ve bunun için de şu anda halihazırda $7 milyar bir bütçe ayrıldı. Özellikle Dallas, Austin, Houston arasında da hızlı bir tren planlanıyor. Yaklaşık $52-53 milyar. Fakat bu biraz daha uzun bir zaman alacak. Bir Türk gözünden bakacak olursam İstanbul'dan geliyorsanız trafik kesinlikle sorun değil. Ne kadar trafik olsa da. Arabasız yaşam Austin'de oldukça zor. Hatta imkansıza yakın diyebilirim. Park yeri bulmak sorun olabiliyor. Ama alternatif araç seçenekleri de her iki şehirde de mevcut. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden bahsedecek olursam eğer, Austin'de University of Austin, St. Edward University gibi köklü üniversiteler var. Eğitim kalitesi yüksek ama okul eğitim ücretleri de bir oranda o kadar yüksek. El Paso ise Texas Tech Health Science Center ile sağlık alanında oldukça güçlü. Okullar daha az çeşitli fakat eğitim ücretleri Austin'e göre çok daha uygun. Sağlık sisteminden bahsedecek olursam Austin'de daha fazla özel hastane ve daha yüksek teknolojiler mevcut. El Paso'da ise daha uygun fiyata kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bu ilginç bir bilgi, sizin de aklınızda bulunmasını istiyorum. El Paso'daki bazı sağlık kurumlarının Meksika ile işbirlikleri var. Yani burada herhangi bir sağlık kurumundan sağlık hizmeti alıyorsanız El Paso'ya gidip yarı fiyatına aynı şekilde kliniklerde sağlık hizmeti sunulabiliyor size. Bu da aklınızda bulunması gereken noktalardan bir tanesi olsun. Bir Türk gözünden bakacak olursam çocuklu olan aileler için Austin'de daha fazla akademik seçenek var. Fakat El Paso ise bütçesi sınırlı olan aileler için daha uygun ve ulaşılabilir bir seçenek. İş imkanları ve kariyer fırsatlarından bahsedecek olursak eğer, Austin'de Dell, Tesla, Google, Apple gibi dev firmalar bulunmakta. Yazılım, mühendislik ve pazarlama alanında oldukça yüksek imkanda iş bulma fırsatına sahipsiniz. El Paso'dan bahsedecek olursam eğer, bildiğiniz gibi burada Fort Bliss askeri üssü var ve bu şehrin ekonomisinin neredeyse %20'sini oluşturuyor. Yaklaşık 100.000 insana istihdam sağlıyor. Bunun dışında sınır ticareti, gümrük, sağlık sektöründe çalışıyorsanız burada iş bulma imkanınız oldukça yüksek. İşsizlik oranından bahsedecek olursam kesinlikle tabii ki de Austin'de işsizlik buraya göre daha düşük oranda ama rekabet de Austin'de buraya göre bir o kadar yüksek. El Paso'da ise daha stabil, standart bir yaşam sunacak kamu işleri oldukça yaygın. Bir Türk gözünden bakacak olursak, eğer teknolojiyle ilgileniyorsanız tabii ki de Austin sizin için çok daha doğru bir seçenek. Fakat daha düzenli ve sakin bir yaşam arıyorsanız El Paso sizin için daha doğru bir seçenek. Eğer askeriyeye katılmayı düşünüyorum, askeriyede kariyerimi sürdürmeyi düşünüyorum diyorsanız burası sizin için daha doğru bir seçenek. Hem geliriniz anlamında hem de giderinizin daha az ve yaşamınızın daha kolay olması anlamında burası çok doğru bir seçenek. Güvenlik, suç oranı ve toplumsal yapıdan bahsetmek istiyorum size birazcık. Austin'de bazı bölgelerde evsizlik ve hırsızlık artmış durumda ama çok lokal bölgelerde, belki ilerleyen dönemlerde bunun sebeplerine girerim. Fakat güvenli bölgelerde oldukça sayısı fazla. Videolarımda size bahsettim ve bahsetmeye devam edeceğim. El Paso ise şaşırtıcı bir şekilde FBI verilerine göre güvenlik en yüksek seviyelerde olan şehirlerden bir tanesi. Texas'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ben buradayım, downtown'da yürüyorum ve hiçbir şekilde kendimi güvensiz hissettiğim herhangi bir yer olmadı geçirdiğim günler boyunca. Oldukça güzel, herkes güler yüzlü ve sıcakkanlı. Toplumsal dayanışmadan bahsedecek olursam burası hoşunuza gidebilecek bir özelliğe sahip. Komşuculuk, aile kültürü, mahalle kültürü burada hala oldukça yaygın. Komşuların birlikte bir şey yaptığını, etkinlikte bulunduğunu, birbirlerinin evine gidip geldiğini görebilme imkanınız Austin'e göre oldukça daha fazla.
Ve 2022 yılında yapılan araştırmaya göre El Paso, Amerika Birleşik Devletleri'nin en nazik şehirlerinden ilk 10'a girmeyi başardı. Bu da daha önce söylediğim her şeyi bence kanıtlar nitelikte. Ailece taşınmayı düşünenler için ve daha sakin ve duru bir yaşam arayanlar için El Paso çok güzel bir seçenek. Ama hep söylediğim gibi adaptasyon sürecini atlatırsanız burası gerçekten yaşanılabilecek çok güzel bir şehir. Bunu sadece söylemek için söylemiyorum. İçimden geleni size söylüyorum. Fakat Austin'de oldukça güzel, oldukça büyük imkanlara sahip ama mahalle seçimi yaparken kesinlikle çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunu daha önceki diğer videolarımda da hep üstüne basarak size söyledim. Son olarak göçmenlik ve Türklerin gözünden bir değerlendirme yapıyorum sizlere. Austin Türk öğrenci toplulukları, dernekler, restoranlar, marketler oldukça mevcut. Sosyal çevre kurmak da bu anlamda Türkler için oldukça kolay. El Paso ise Türk toplumu tabii ki de oldukça az ama kendine özgü bir yaşam deneyimi sunuyor sizlere. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız birebir, İspanyolcanızı geliştirmek istiyorsanız birebir, çünkü neredeyse Türkçe konuşacak kimseyi bulamayabilirsiniz. Ve ayrıca burada dikkat çekici bir yalnızlık hissi de sizi bekliyor olabilir eğer adaptasyon sürecini kolay atlatamazsanız. Austin'de ise her yıl Türk festivalleri düzenleniyor, özel günler kutlanıyor ve hep birlikte bir araya gelme fırsatı sunuyor. El Paso'da ise birkaç restoran hariç neredeyse Türk bulmak bu anlamda imkansız. İşte karşınızda El Paso ve Austin karşılaştırması. Peki siz hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Yorumlara modern hayat mı, sade yaşam mı diye belirtirseniz bir karşılaştırma yapabilir. Hangisinin daha ağır bastığını birlikte bulabiliriz. Arkadaşlar ve unutmayın ki yaptığınız her bir yorum, bastığınız her bir beğeni ve her bir abone kanalımın büyümesi için Kim Hanım'la bizim daha fazla eyaletlere seyahat edebilmemiz için çok büyük bir yardım anlamına geliyor. Bu şehrin size sunacağı inanılmaz imkanlar var. Çok güzel tarihi ve kökü var. Kesinlikle gelip burada birkaç gün boyunca bu şehri ince detayına kadar araştırabilir, görme fırsatına sahip olabilirsiniz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel şehir El Paso'dan herkese çok selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.